Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere gelincik motifinin yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Motifimiz bu şekilde. Önü böyle, arkası böyle. Toplam 5 farklı renk kullandım. Siz istediğiniz renklerle örebilirsiniz. Kullandığım ipleri ve renk kodlarını açıklama kısmına yazarım. Siz de aynı renklerle örmek isterseniz örebilirsiniz. Hadi başlayalım örmeye. Motifimizi 3 milim tığ ile örüyorum. Yanımda da her zaman ince uçlu bir tığ bulunduruyorum. Sihirli halka ile başlayalım. İpimi çift kat dolayarak yapıyorum. Tığımı halkama geçirdim. İlmeğimi içinden çıkarttım. Bir zincirimi çektim. Halkanın içine zincirimle beraber toplam 10 sık iğne örüyoruz. Zincirim 1'di. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Halkamın ortasını sıkılaştırıyorum. Başlangıç ipim buydu. Hafifçe çekiyorum. Kısalan katı, tek katı sağ tarafa doğru çekiyorum. Burada bir ilmek oluştu. Sonrasında yine başlangıç ipimden tutup ilmeğimi içeriye aldım. Ve ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıp ipimi kesiyorum. İkinci rengim siyah. Siyah renk videoda net gözükmeyeceği için farklı renk ile örmek istiyorum. Evet, mavi renk ile örelim. Sık iğnelerimin tepesinden ilmeğimi çıkarttım. Sabit duran ipimin etrafında bu başlangıç ipimi çeviriyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Hep ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz bundan sonra. Tığımın üzerine doladım. Aynı yere batıyorum. 2 seferde çıkıyorum. Bütün trabzanların bütün bir alt sıradaki sık iğnelerimizin tepelerine çifter çifter batıyoruz. 2 adet örüyoruz. Bakın. Devam edelim. Burada ikili trabzanlarımız 20 adet olacak şekilde devam ediyoruz örmeye. İkişer ikişer aynı yere batalım. İkili gruplarımızda toplam 10 adet olacak. Evet, şöyle bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, tamamdır. Şimdi ilk trabzanımın tepesine batıyorum. Zincire batmıyorum. Trabzanın tepesine ilmek kaydırma yapıp çıkıyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi kırmızı rengimize geçelim. Bu sefer tepelerine değil şu boşluklara batarak örüyoruz. Ara boşluklarına batıyorum. İlmeğimi çıkarttım. Benim başlangıçlarım hep bu şekilde. Amacım hem ipimi sağlamlaştırmak hem de daha hoş bir görüntü elde etmek. Yine ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Tığımın üzerine bir kere doladım. Aynı yere yine ikili trabzan ördüm. 2 adet oldu. Devam eden boşluğa 2 adet, baştaki zincirimle beraber 4 adet oldu. 4, 5,
6, her yere çift çift batıyorum. 6, 7 adet ördüm. Şimdi 8. de 1 2 3 zincir çekiyorum. Tam dibine sık iğne ile batıyorum. Sonrasında hemen yandaki boşluğa sık iğne ile batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere ikili trabzan. Boşluklara hep 2 2 batıyoruz. Devam edelim. Üçüncüyü ördüm. 4 5 6 7 7'yi ördükten sonra 3 zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. Toplam 5 adet yaprağımız olacak. Aynı şekilde devam edelim. Üç zincirimi çekiyorum. Tam dibine batıyorum. Yine başlangıçtaki bakın yere batıyorum. Aynı noktaya. Tek seferde çıkıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve üçüncü zincirime değil, bakın, hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Tepesine battık. Tek seferde çıktık. Burada net gözükmesi için farklı renk ile devam etmek istiyorum. Farklı renk ile devam ediyorum. Bu sırayı kırmızı ile normalde devam ediyoruz. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere yine ikili trabzanımı ördüm. Bu ikincisiydi. Devam eden yine trabzanların tepelerine ikişer ikişer batıyoruz. Bu şekilde çifter çifter sonuncuyu üçüncü zincirime batıyorum. Bakın ilk başlangıçta üçüncü zincirim, 3 zincir çektiğim, 2 zincir çektiğim yere batmadım. Sonuncusunda batıyorum. Hemen sayalım. Trabzanlarımızı zincirimle beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13.'yü zincirin ortasına batıyorum ve 2 zincir çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Tekrar 2 zincir çekip, bakın, bir alt sırada sık iğne yaptığımız yere ortasına batıp tek seferde ilmek kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekip yine ilk trabzanımın, zincire değil, ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yaptım. Bakın. Tekrar aynı yapalım. 2 zincir. Tekrar aynı yere ikişer ikişer batıyoruz. Zincirimle beraber ikinciyi ördüm. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14'ü zincirimin ortasına batarak yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere ilmek kaydırma yapıyorum. 2 zincir tam orta kısma
ilmek kaydırma çıkıyorum. 1 2 zincir, ilk trabzanın tepesi. Hemen kıvrılmalar başladı. Devam edelim aynı şekilde. Ben şimdi buraları söküp bu renklerle devam edeyim. Sonraki sırada görüşelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. 2 zincirimi çektim. Yine zincirimin ortasına batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Sonra tekrar 2 zincir, ortasına batıp ilmek kaydırmamı yapıyorum. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Şöyle arkasını döndürüyorum. Bu arada iplerimizi, şunları düzgün şekilde gizleyelim. Sonrasında makasla keselim. Evet, iplerimi kestim. Şimdi ince uçlu tığım ile devam etmek istiyorum. Siz rahat batarsanız aynı numara ile de devam edebilirsiniz. Bir zincirimi çektim. Şöyle arkasını döndürdüm. Hemen devam eden şöyle trabzanların önden gözükmeyecek şekilde battım. Sık iğne ile sabitledim. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 2 3 4. Kafeslerimizi bu noktada oluşturuyoruz. Şuradaki kafesleri. Şimdi 4 zincirimi çektim. Toplam 8 kafes oluşturacağız. Gelişi güzel batacağız arkadaşlar. Nedeni 5 yaprağımız var. 8 kafes oluşturacağız. Önemli değil nereye battığınız. Şöyle arkaya bakın. Batıyorum. 1 2 3 4. Yine gelişi güzel şöyle gelen noktaya sık iğne ile sabitliyorum. Bir, iki, üç, dört. Bir sayayım kaç tane yaptım diye. Bakın şunları sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bu benim 7. Bunu da yapıyorum. Sonrasında 1 2 3 zincirimi çekip şu başlangıçta yaptığım bir zincir çekip arkaya batmıştım. O boşluğa sık iğne yapıp ipimi bu noktada kesiyorum. Arkasında amacımız 8 adet kafes oluşturmak. Bu ipimizi gizleyelim, yeni rengimize geçelim. Evet, şimdi kafeslerimizin içine şöyle tutalım. Şuradan başlayayım. İlmeğimi çıkarttım. 4 zincir çektiğim boşluğun içinden bir zincir, 2 ve 3 zincirimi çektim. İkili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Kafesimizin içine baştaki zincirimle beraber 4 adet ikili trabzanımızı örüyoruz. Arada 3 zincir, sonrasında devam eden yine kafesimize 4 adet ikili trabzan örüyoruz. Devam edelim. Sıramın sonuna geldim. İlk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp çıkıyorum. Şu boşluğa kadar aynı şekilde
ilmek kaydırma yapalım trabzanların tepesine batarak. Burada 3 zincir çekiyoruz. İkili trabzan örüyoruz. 3 4 baştaki zincirimle beraber 4 tane 2 zincir, tekrar aynı şekilde 4 adet ikili trabzan. Burada bakın şu sıradayız. Burada köşemizi oluşturuyoruz. Köşeleri 4 köşe oluşturuyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Devam eden şuradaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Sonrasında tekrar 1 2 3 zincir, devam eden boşluğa yine köşemizi örüyoruz. 2 3 4 2 zincir, 1 2 3 4 1 2 3 zincir, araya sık iğne. Aynı şekilde devam edelim. Evet, yine ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. Sonrasında iplerimizi gizleyelim. Bu noktada arkadaşlar, eğer motifinizde kasma varsa, yani şu kısımda aradaki zincirleri 4 zincir çekebilirsiniz. İpinize göre, tığınıza göre belki değişiklik olur, elinize göre. Yani bir alt sırada da yine aynı şekilde kasma varsa zincirlerde ya azaltma ya da arttırma yapabilirsiniz. Bakın çok güzel bir motif. Şimdi etrafını krem renk ile döneceğim. Köşe noktasından ipimi çıkarttım. 1 2 zincir, yine ikili trabzan. Zincirimle beraber 2 adet 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere 2 adet ördüm. Trabzanların tepesine şimdi batarak devam ediyorum. Tepelerine birer adet batıyorum. Şu boşluğa 4 adet 1 2 3 4, devam eden boşluğa da 4 adet 1 2 3 4. Sonrasında trabzanlarımızın tepelerine yine birer adet iki zincir olan yere 2 adet örüyorum. 2 zincir, tekrar 2 adet. Bu şekilde devam ediyoruz. Aynı şekilde şimdi şu iki zincirden şuradaki iki zincire kadar olan trabzan sayımı da size söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 adet şurada iki zincir arasındaki ikili trabzan sayım. Motifimizi aynı şekilde devam ediyoruz örmeye. Şurada yine ilk trabzanın tepesine batıp ipimizi kesiyoruz. Sıranın sonuna geldim. İlk trabzanımın tepesine batıyorum ve ipimi kesiyorum. Motifimiz bitti. Gerçekten çok güzel bir motif. Her yerde değerlendirebilirsiniz. Hırkalarda, çantalarda, örtü olarak her türlü çok hoş bir motif. Motifimizin ölçüsü de
benim elimde 9 santim genişliğinde oldu. Sizin tığınıza, ipinize, elinize göre değişecektir. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.